Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Çok özel bir içerikle geldik. Açık konuşmak gerekirse bu videoyu hazırlamak bayağı zamanımı aldı ve hala kararsız olduğumuz birçok nokta var. Size en iyi şekilde vermeye çalışacağız. Şimdi bu videoda ne olacak? Gen 1'den Gen 5'e kadar ki Gen 5'te dahil olmak üzere arenadaki en iyi 5 kahraman dizilimini göstereceğiz. Yani daha önce arena videolarımız kanalda var ama bu tarz bir video yoktu ve olması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla istek geldi bununla alakalı. Siz de çekmemizi istediğiniz videolar varsa altına yazabilirsiniz. Şimdi bu video yine çok fazla tartışma yaratacak. Çünkü gerçekten herkesin kendine göre denemeleri var ve rakibinize göre değişkenlik gösteriyor bu en iyi kahraman dediğimiz şeyler. O yüzden çok fazla farklılık olacaktır. Sizden ricam arkadaşlar, arenada çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve aynı şekilde uyguladığınız bir taktik ya da kahraman dizilimi varsa lütfen bunu bizden esirgemeyin. Yorumlara yazın. Ben de mesajınızı beğeneyim, sabitleyeyim. Arkadaşlarımız da bunu görsün. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen yorumlara da baksınlar. Belki çok güzel bir öneri gelecek. Çok daha iyi bir taktik gelecek. Onu da uygulamış olursunuz. Başka arkadaşların çektiği arena videolarına da bakın. En doğrusu hangisi ise onu uygulayın. Bu videoyu tamamen sizin arenada sıralamaya girmeniz için çekiyoruz zaten. Başlamadan önce teşekkür etmem için, gereken birkaç kişi var. Öncelikle zaten hesabını kullanmama izin veren Alp hocama ve arenada fikirler veren Alp hocama teşekkür ederim. İkinci olarak Yusuf hocam yani BJK çoğu kişi 60-40 taktiğinden bilir. Onunla uzun uzun konuştuk. O da birçok kahramandan bahsetti. Onun dizilimlerini vereceğim. E, Emre abi var. Emre abi zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Emre abi zaten bugün burada yanımızda olacak. Ve Uğur var. Uğur'u da çoğu kişi bilir. Onun da kanalda videoları var. Bizim ekipten 3 aylık birikimle sabır taşı diye adlandırdığımız Uğur. Her biri ayrı ayrı arenada bize rehberler verdi. Şimdi her birini sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi aradaki en iyi beşliği bulmaya çalışacağız. E, Bu arada arkadaşlar siz yoruma yazmadan ben hemen söyleyeyim. Bunun düşük yatırımlı oyuncular sadece Şarkıfelek kahramanı olan oyuncular için de bir versiyonu gelecek. En kısa zamanda şu anda onun üstünde de çalışıyorum. Bu video yayınlandıktan muhtemelen en geç 4-5 gün taş çatlasın bir hafta sonra o videoda sizlerle olacak. Şimdiden beğenileri ve yorumları eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Merhaba Emre abi ve Uğur. Merhabalar. Öyle. Abi şimdi elimizdeki bilgilere baktığımızda ben hemen dizilimi yapıyorum. Her şeyin full olduğunu düşündüğümüz senaryoda Geronimo'yu öne koyuyorum abi. Gen 1 için. Şu an Gen 1 ile başladık arkadaşlar. Ee, Şöyle hatta ben Gen 2'ye geçerken size bir şey geçeceğim. Aralara şey eklemeye çalışacağım. Gen 1'de şu an buradayız. Zimman'dı yanılmıyorsam. Bakalım hemen listemize. Zimman 1, Zimman 2, Zimman 3. Üçünüz de ortak Zimman demişsiniz abi. Petri'miz var. Molly'miz var. Birinci dizilimimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, Ortada şey oluyor. Natalya'yı işte karşıda Natalya varsa önceliğimiz karşıdaki Natalya'yı öldürtmek oluyor. İlk bir Gen bir taktiğimiz bu. Bu kahramanları olan arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Gen 1'de kimde bu kahramanlar var? Sadece balinalarda hemen hemen bu video balinalar için oluyor zaten. Dediğim gibi bir hafta sonra düşük yatırımcı arkadaşlar için de gelecek. Ekipmanlar Geronimo'da olacak, Molly'de olacak ve Zimman'da olacak. İkinci bir taktik ise bu Emre abinin dizilimiydi. Şuraya Patrick yerine Gina'yı koyuyoruz. İkinci bir dizilimimiz de bu arkadaşlar. Yani şu ana kadar ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Benim yok. Uğurcuğum. Gayet iyi. Tamamdır. İki Gayet iyi. farklı Hiçbir şey dizilim. yok. Bir tanesi Patrick'li, bir tanesi de Ginalı arkadaşlar. Bunu artık siz deneyerek en iyisi hangisi olduğuna lütfen siz karar verin. Daha sonra denedikten sonra yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Gen 2'ye geçtiğimizde ise Flint kullanan var mı bakıyorum. Gen 2'de kimse Flint kullanmamış tavsiye istediğim. Ön taraf böyle olmuyor ama. Molly'yi şöyle koyalım. Hemen şu iki kahramanımızı değiştiriyoruz. Tabii ki olmazsa olmaz. Alonso'muz arkaya geliyor. Ve yanında olmazsa olmaz Fili geliyor. Fili önde duruyor. Evet filimiz önde duruyor. Geronimo'muz arkada ortada duruyor. Ve arka tarafta bu şekilde oluyor. Yanıldığım bir kısım var mı abi? Şöyle yapmıştım orada Çağrı. Jero'yu Natalya'nın arkasına atmıştım.
Bu Daha şekilde bu diyorsun. genlerde orta yapmıyordum. Evet. Bu şekilde oynuyordum ben. Ya da kahramana göre değiştiriyordum. Molly'yi ortaya alıyordum. Rakibe göre değiştiriyordum diyorsun. Evet. Kahramana göre dedim. Karşıdaki rakibe göre Rakibe işte. göre tamamdır. Burada da ekipmanları Geronimo'ya, Alonso'ya ve Fili'ye takıyorlar arkadaşlar. Şu üçlüye bilginiz olsun. Şimdi Yusuf hocama da bakayım. Onda farklı bir şey var mı? Yok. O da aynılarına takmış ve dizilimi bu şekilde yapmış. Şimdi Gen 3'e geçelim. Artık Natalya ile bir işimiz kalmıyor ve Molly ile bir işimiz kalmıyor diye görüyorum sizin yaptığınız listelerden. Bu arada ben arena konusunda çok tecrübesiz olduğum için eksik olduğum konularda bilen arkadaşlardan tavsiyeler istiyorum. Hani soran olursa sen niye yapmadın diye tamamen tek sebebi bu. Logan'ı koyuyoruz. Jerry Alonso, Greg Fili. Greg'i koyuyoruz. Yanılmıyorsam böyle. Şimdi Emre abi dizilimi nasıl yapıyorsun? Bu defa ortaya şeyi al. Jero'yu. Greg'i al. Hayır, Tamam. Jero değil de. Tamam. Ortaya Greg'i alıyoruz. Evet. Ekipmanlar Jero'da, Fili'de ve Doğrudur. Alonso'da takılı oluyor arkadaşlar. Doğrudur. Bakalım Jero Alonso Fili. Uğur sen de öyle söylemişsin. Emre abi de Evet. zaten böyle Aynen. söyledi. Gen 3'te üçünüz de hemfikirsiniz. Gen 4'e geçtiğimizde ise artık bir Sizle de aynı düşünüyorum. şeyle işimiz kalmıyor yanılmıyorsam. Fili ile bir işimiz kalmıyor. İlk Emrah abininkini göstereyim. Sonra Uğur'la Yusuf hocamınki aynı zaten hemen hemen. Şurada Gen 4'e geçtik değil mi? Evet. Tamamdır. Evet. Ahmose'yi koyuyoruz. Logan'ımız yine önde oluyor. Ee, Logan'ı arkaya mı koyuyordun Emre abi sen? Dizilişi yap. Reyna'yı böyle yapıyordun bu şekilde değil mi? Doğrudur. Dizilişim böyle. Tamamen böyle kullanıyorsun. Bunun sebebini anlatır mısın abi bize? Ne işe yarıyor? Nasıl faydasını gördün sen? Şöyle bir faydasını gördüm. Ee, iki piyade önde oynadığım zaman burada piyadeleri çok hızlı öldürüyorlar Çağrı artık. Piyadeler çok hızlı ölüyor. Tamam. Karşı kahramanlarda yenilendiği için. Ama böyle piyadeyi ortaya aldığım zaman piyade en son piyade önde oluyor ve piyadeyi öldüremedikleri için okçu ve nişancılarım onlardan daha çok hasar veriyor. Tamamdır. Evet. Bu Emre abinin dizilişi. Yani şöyle bir şey. Kendilerinden 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon güçteki birine karşı bu kahramanlar ellerinde var. Bu dizilişle bir saldırı yapabilirler. Farkı göreceklerdir. Güzel. Bir de şey Ee, diyecektim. Ha buyur abi. söyle söyle. Lütfen sen buyur. Yok yok. Söyle. Tamam. Jero'yu niye kullanmıyorsun artık vazgeçtin Jero'dan? Gen 4'e, Gen 3'e kadar kullandın Gen 3 dahil. Gen Evet. 4'te bıraktın. Abi Jero'nun devri bitti. Arenada buraya kadar diyorsun. Evet. Buraya kadar. Ee, hatta şunu da yapabilirler. Ahmosa'yı da arkaya çekebilirler. Onu Anladım. da deneyebilirler. Burada da İlla sen Ahmos, illa bu Ahmos önde olacak diye bir şey değil. Ama mutlaka Reyna önde. Burada da sen abi Ahmose ve Reyna'ya şey yapmışsın. Ha, sen bu arada burada Greg kullanmıyorsun abi. Bana burada line'ı koydurtmuşsun. Evet. Grek yok. Tamam, line'ı Line koydurtmuşsun. kullanıyorum. Pardon. Bu senin Doğrudur. dizilişin bu Grek. şekilde. Burada da ekipmanları Ahmose'ye, Reyna'ya ve Alonso'ya vermişsin. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Tamamdır. Şimdi Uğur hocamla Yusuf hocama geçiyorum. Onun ikisininki de aynı çünkü. Hemen hemen ufak bir fark var. Ön taraf aynı şekilde. Arkaya Geronimo koyuyorlar. Ekipmanı bakalım. Uğur Ahmose'ye vermiş. Yusuf hocam Geronimo'ya vermiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birisi Ahmose'ye, birisi Geronimo'ya vermiş. Kahraman olarak da hala Alonso mu kullanıyorsunuz? Evet. İtemi Alonso'ya, Reyna'ya ve dediğim gibi iki tanesi piyadeye dağıtmış. Şimdi Yusuf hocamın dediği şey şurada buydu. Şimdi 3 tane donanım Ben gittiğimiz için ilk 3 kahramana bir Evet. tane nişancı, bir tane mızrakçı, bir tane piyadeye veriyor. İkinci nişancı güçlü olmayacağı için Greg kullanmıyor. Line kullanıyor. Line'ın Alonso'yu bufflamasını istiyor. O yüzden bu şekilde kullanıyor. Uğur ise Line yerine Greg kullanıyor değil mi? evet, ben Line yerine Greg tercih ediyorum ve ben burada Geronimo'nun Reyna ile yer değiştirmesini daha mantıklı buluyorum. Çünkü Reyna'nın
ikinci kez yeteneğinin aktif edilmesi için arkada olması gerekli. Ahmose zaten önden 2 saniyelik tanklamayı yapıyor. Önde olduğu zaman ikinci yeteneği kullanamadan ölmüş olacak. Ama arkada Ahmose sayesinde her türlü tanklayacaktır kendine. Şimdi oradan araya girmek istiyorum burada. Lütfen abi. Şimdi şöyle bir şey var ama Uğur abi. Jero önde olduğu zaman Jero hiçbir yetenek kullanmadan zaten ölüyor. Jero hiçbir yeteneğini kullanamıyor. Yani sen bir kahraman eksik başlamış oluyorsun. Ben Ama Jero'yu orada formalite tutuyorum zaten. Onun yerine Logan Ama- koysan daha iyi değil mi? Geniş olduğu için daha yüksek, daha fazla uzun süre Logan'da da kalır. şey olmuş. hiçbir faydası yok. Logan'da da aynı öyle ama şöyle bir şey Logan'da var. da fark etmeyecek. Direkt ölecek. Ama Reyna'da fark eder. Reyna ölmüyor abi. Ve ekipmanlar da üstünde olduğu için bir tane daha Evet, tutuyor Reyna diyorsun. ölmüyor. Çünkü Reyna'nın özelliği de o. Evet, kaçınma yeteneği olduğu Engelliyor. için Kaçma engelliyor. yeteneğinden dolayı. Evet, ondan dolayı Reyna önde İşte oynuyoruz. Tercih Tamam. meselesi ben tabii bu. steklemeyeceğini gördüğüm için genelde izlediklerimde de gördüklerimde ikinciyi genelde steklemiyor. Benim düşüncem Reyna Ya burada en önemlisi. bu tabii ki. Zaten Şöyle- abi neydi ona? Herkesin oynayış tarzı zaten farklı. Belki bize Tabii, göre de tabii. çok değişkenlik gösteriyor. Ben burada 3-4 farklı balina oyuncunun, güçlü oyuncunun, tecrübeli oyuncunun taktiklerini göstereyim. Arkadaşlar hangisi kendilerine uyarsa onu uygulasınlar. Tabii tabii. Ya tabii Ya herkesinki hem, farklı. hem arada konuşalım. Tabii biraz biz de şey yapalım. tabii sebepleriyle birlikte konuşalım. Ortak bir yere varabilirsek arkadaşlar da belki farklı bir şey söyler. Onlar da yorumlara yazarlar. Tabii ki. O zaman müsaadenizle Gen 5'e geçiyorum. Estağfurullah, müsaade senin. Gen 5'e geçtiğimizde önce Yusuf hocamınkini yapayım. Ee, dur. Alonso'yu bırakıp Hector koymuş. Reyna, Nora, Gwen demiş. Bakalım. Böyle yapmış, böyle yapmış. Böyle mi yapmış? İtemleri Hector'a vermiş, Reyna'ya vermiş ve Gwen'e vermiş. Tamamen Yusuf hocamın dizilimi bu şekilde. Evet. Şimdi Emrah abim senin dizilişine geçiyorum. Jero ile bir Evet. işin yok zaten. Arkaya Ahmose'yi koyuyorsun. Ahmose Reyna önde. önde. Ahmos önde. Bu sefer Reyna'yı arkaya mı alıyorsun? Hayır, Reyna da önde. Ha, Hector'u arkaya Hector alıyorsun. geride. Evet. Tamam, şöyle o zaman, değil mi? Evet, evet, evet. Sende de ekipmanları Hector'a, Reyna'ya ve Gwen'e vermişsin. Arkadaki Doğrudur. Hector'a, Gwen'e ve Reyna'ya vermişsin. Doğrudur. Tamamdır. Uğur hocamınkine bakıyorum. O da Hector artı Ahmose yapmış. Reyna, Gwen, Norah yapmış. İtemleri Ahmose'ye vermiş. Hector'a vermemiş. Ahmose, Reyna, Gwen yapmış. Uğur hocam dizilişi bize yaptır. Aynı dizilişteyim. Ben yine Hector'u önde tutarım. Hector Şeyi önde, arkada tutarım. Ahmose'yi arkaya Reyna'yı. koydun. Ha, Reyna'yı arkaya koydun. Çok pardon. İtemi Hector'a değil de Ahmose'ye verdin sen. Evet, çünkü Hector şey yapmıyor, tetiklemiyor. O Ahmose'nin 2 saniyelik tetiklemesi var ya, o çok etken oluyor. Anladım. Yani sen Arenada de kullanacak arkadaşlar bunun farkında olacaktır elbet. aynen öyle. Yani Şimdi ben niye Hector'a takıyorum onu da söyleyeyim. Şu Hector'un bağışıklık yeteneği var. Çağrı. Kırmızı oluyor rengi. evet. Hiçbir şekilde saldırı işlemiyor. Ha, arkaya koyuyorsun. Evet, evet. Ömrü daha uzun oluyor. Piyadelerim çok daha geç ölüyor. Ben Ondan onu dolayı test söylüyorum. ettim. Ya şöyle, ben de denedim dediğini. Tek şu farkı gördüm. Çok çabuk stekleniyor. Öndekiler ölmeden Evet. çok çabuk stekleniyor. Yeteneği ilk seferde boşa gitmiş oluyor. Yok yok. İkinci Yani- yeteneği belki. İkinci yeteneği kullandığında ön plana çıkmış oluyor ama ilk yeteneği boşa steklenmiş oluyor. Yok, tam piyadeler birbirine girdiği zaman ben de hep öyle oldu. Diyorum bu dizilişlerinde ben çok memnunum. Denemek lazım. Tabii benim Kesinlikle. bahsettiğim olaylar silahları falan her şey full olacak şekilde. Anladım. Şeyi merak ediyorum. Acaba oyuncuların kaçı Emre abinin dizilişini beğenecek? Kaçı Uğur'un, kaçı Yusuf hocamın? Herkesin tarzı, oynayışı farklı. Bu da güzel olabilir. Bu Çok arada basit. bu arada Yorum kimse yaparlar.
şey yaparız abi. Ben bu videoyu attığım anda altına 3 tane yorum atayım. Yusuf Hoca, Emrah Hoca, Uğur Hoca diye en çok beğeni gelen bakarız. Ya bu arada bu dizilişlerden hiçbirine hiç kimse hatalı diyemez arkadaşlar. Çünkü bunlar tamamen rakibinize bağlı durumlar. Tabii bazı noktalarda bazı stratejiler falan vardır. Biz de burada size en iyisini vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dilerseniz videoyu hemen izledikten sonra siz de kendi fikrinizce hangisinin şeyi size daha yatkınsa taktikleri onun ismini beğeni atabilirsiniz. Videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Deneme de yapabilirler. Tabii canım bunların hepsinin zaten denenmesi gerekiyor. Denemeden bilemeyiz sonuçta. Ya ben dediğim Mesela yani gibi ben arenada çok tecrübeli değilim. Hangi konuda eksiğim varsa o konuda kimler çok daha tecrübeli ve bilgiliyse gidip onlara danışıyorum her zaman. Bunu da her zaman söylüyorum zaten. Yani benim bu dizi işlerim hepsi deneme yanılma yöntemiyle kazandığım fikirler bunlar. Evet. Yani ben kendi oyun tarzıma göre en iyi skoru, en iyi savunmayı, en iyi savaşı bu dizilişle alıyorum. Mesela Alp hocam da bu şekilde kullanıyor. Ya onun Herkesin stili farklı. tabii ya onda da mesela abi 5 kahramanda da donanım var. Zaten üçü full, diğer Evet, ikisi de full'e yakın ya. Onun evet, evet. için çok fark etmiyor zaten. Kendisi de öyle söyledi. Yani dizilişini tabii ki bilmiyorum. Onunla uzun uzun liste yapmadık ama ya dediğim gibi her oyuncunun oynayış tarzı ve hesabının gücüne göre de değişiyor. Taktikleri de değişiyor ve rakibinizin dizilişine de göre değişiyor. Ama bence keyifliydi yani. Abi ben bu videoyu keşke daha erken çekseymişiz. Böyle bir şey kanalda böyle bir video olması gerekiyordu. Şu an çalışmalara da başladım arkadaşlar. En yakın sürede çark kahramanları olan arkadaşlar yani çok düşük yatırım ya da hiç yatırım yapmayan arkadaşlar için de bir video gelecek. Yine bu sefer de Emre abi gibi ya da Alp hocam ya da Yusuf hocam gibi ya da Uğur hocam gibi balina oyunculara danışmak yerine düşük yatırımla oynayan hesabı güzel arenada da tecrübeli ve bilgi sahibi olan düşünen arkadaşlara danışıp onlarla video çekeceğim. Ben de orada bildiklerimi aktaracağım tabii ki. Bakalım o videoda yakında gelir. Yani Umarım hoşunuza gitmiştir. gelmesi lazım zaten Çağrı. Çünkü arkadaşlara şu kahramanı alın, bu kahramanı almayın, şunu alın diyorsun. Onun için mecbur bir arena videosu çekeceksin. Mecbur Kesinlikle. yani kaçarı yok. Kesinlikle. Artık Bizim onu de elimizden gelen bir şey varsa her zaman Kanalın biliyorsun. %99'una hitap Söylemem etmemiz yeterli. gerekiyor. kesinlikle düşük yatırımlı oyuncular olduğu için onlara hitap etmemiz gerekiyor. Her neyse ben çok uzatmayayım abi. 17 dakika olmuş. Başta tekrardan bu videoyu çekmeme yardım eden herkese çok çok teşekkür ederim. Sözü Emre abiye bırakıyorum. Yani videoyu izleyen herkese teşekkür ederim ben de. E, beğeni yorum unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Çağrı için çok önemli bunlar. Yani bunu söylemek istemiyorum artık ama mecbur kalıyorum bir yerde. Çünkü buralardaki beğeniler, izlenme ve beğeni gerçekten çok büyük bir fark var. Sabahın 4'ünde Çağrı bu videoları sizler için çekiyor. Yani sizler de üzerinize düşeni yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.